Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü hikayemizde çok fazla konuşulan, üzerine birçok teori üretilen bir konudan bahsedeceğim. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Olay İspanya'nın Andaluzya eyaletinin Belmez de la Moraleda adındaki kasabasında meydana geliyor. Maria ve Juan çifti son derece normal bir hayat yaşarken bir anda evde gördükleri şeyler ile hayatları kabusa dönüyor. Çift bir akşam mutfaktan gelen seslerle ürküyor. Hemen mutfağa koşuyorlar. Zeminde beliren bir leke fark ediyorlar. Bu leke hafif siyahımsı bir karartı şeklinde gözüküyor. Silmeye çalışıyorlar. Ama leke geçmiyor. Pek fazla önemsemiyorlar. Üzerinde durmuyorlar. Ertesi gün leke aynı şekilde gözükmeye devam ediyor. Fakat akşam olduğunda bu lekenin bir insan suratına benzediğini fark ediyorlar. Yani normal bir leke zaman geçtikçe daha da şekilleniyor ve bir insana benzemeye başlıyor. Üstelik yüz şekilleri, hatları son derece belirgin. Maria lekeyi silmek için her şeyi yapıyor ama hiçbir şekilde leke geçmiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, yüz orada öylece duruyor, asla kaybolmuyor. Çift bu olaya çok şaşırıyor. Olayı kendi aralarında yorumlamaya ve mantıklı bir sebebe dayandırmaya çalışıyorlar ama bir türlü işin içinden çıkamıyorlar. Maria hayal gördüklerini, o şekli bir insan suratına benzetmenin beyninin bir oyunu olduğunu düşünüyor. Ama aynı şeyleri Juan da gördüğünden bu fikrinden de vazgeçiyor. Bu olayı oğullarına da anlatıyorlar. Oğulları da bu lekeye dikkatle bakınca bunun bir erkek suratı olduğunu söylüyor. Gayet net bir şekilde insan yüzü olduğu açıkça belli oluyor diyor. Bunun üzerine Maria ve Juan çifti daha da korkuyor. Oğulları ve baba zemini parçalayarak bu şekilleri yok etmekten yana. Maria ise çaresizlikle kabul ediyor. Baba ve oğul zemini şekiller tamamen yok olana kadar parçalıyorlar. Üzerine yeni beton dökerek düzeltip eski haline getiriyorlar. Bir hafta her şey normal ilerliyor. Ama haftanın sonunda insan şekli tekrar beliriyor. Buna bir anlam veremiyorlar. Korkuları iyice artınca komşularına da haber veriyorlar. Komşular gelip kendileri de bu yüzlere şahit oluyor. Ve olay zaten küçük olan kasabada giderek yayılıyor. Eve gelip şekillere bakanların hepsi farklı yorumlarda bulunuyor. Şekiller sanki kişilerin duygularına göre onlara yansıyor. Mutlu biri baktığında gülen bir yüz görürken, mutsuz biri baktığında ise üzgün yüzler görüyor. Evin oğlu ise hep sinirle bakan yüzler görüyor. Çünkü onları balyozla parçalamıştı. Maria'ya ise tüm bu olanlardan özür diler gibi mahcup bir ifadeyle bakıyorlar. Olay kasabanın her yerine yayılıyor. Hatta kasaba dışına bile taşıyor. Eve incelemek için araştırmacılar geliyor. Her şeyi kontrol ediyorlar. Ev halkı yüzleri tekrar parçalamak istese de polisler buna izin vermiyor ve incelemek için surat kısımlarını alıp götürüyorlar. Bu arada evin diğer noktalarındaki araştırmalar da devam ediyor. Ve görülüyor ki ev eski bir mezarlığın üstüne yapılmış. Bu araştırmaların neticesinde de evin alt kısmında bir sürü yıllar öncesine ait iskeletler bulunuyor. İnsan iskeletleri, kafa kısımları yok. İskeletleri alıp mezara gömüyorlar. Ve evi de düzeltip eski haline getiriyorlar. Evin gizemi bundan sonra son bulunur diye düşünülüyor. Evdeki şekillerin bulunan o iskeletlere ait olabileceği düşünülüyor. Fakat bundan sonra da olaylar bir türlü bitmiyor. Evin farklı yerlerinde çok daha farklı yüzler belirmeye başlıyor. Olayın ünü giderek artıyor. Dünyanın her yerinden rahipler, araştırmacılar
Gazeteciler geliyor. Herkes olayı çözmeye çalışıyor. Polisler bunu ailenin veya bir başkasının şaka ya da korkutma amaçlı yapıp yapmadığını anlamak için Profesör Bender'ın araştırma yapan TV ekibinin, noterin ve ev halkının gözetiminde aileyi evlerinden çıkarıyorlar. Arka taraflarında başka bir eve yerleştiriyorlar. Şekilleri ayrı ayrı bölümlere ayırıp hepsinin görüntüsünü alıyorlar. Mutfak kısmının her yerine özel bir sıva maddesi döküp şekilleri kapatıyorlar. Mutfağı da mühürleyip evin dört bir yanına nöbetçi koyuyorlar. Bu 3 ay böyle devam ediyor. Yetkililer 3 ay boyunca eve kimsenin girmesine izin vermiyor. Aile de bu sürede evine giremiyor. Süre dolduğunda yetkililer eve giriyor. Mutfağa geldiklerinde ise duvarda 3 tane insan yüzü olduğunu görüyorlar. Eskilerinden daha net bir şekilde. Bu şekil fincan içindeki kadın resmine benziyor. Bu şekle taştaki Lady adını veriyorlar. Duvarlardaki sıva ve çimentolar inceleniyor ve hiçbir kimyevi boya maddesi resimlerde bulunamıyor. Sonuç olarak bütün bu testler sonunda ortaya bu fenomenleri açıklayabilecek bir bulgu görülmüyor. Özellikle resimlerin üzerinde belirdiği duvarlarda ve resimlerin kendinde hiçbir boya maddesi bulunmamasına ve resimlerin sanki bir projeksiyon makinesi tarafından verilmiş gibi hiçbir iz bırakmadan kaybolmasına, tekrar meydana gelmesine ve şekil değiştirmesine bir cevap bulunamıyor. Alman araştırmacı Hans Bender, olayı 20. yüzyılın en büyük paranormal olay olarak ilan ediyor. Teorisyenler farklı şeyler söylüyorlar. Bu süreçte de duvardaki yüzlerin giderek gençleştiği fark ediliyor. Bu görüntüleri profesörler ve öğrencileri, asistanlar, psikologlar da onaylıyor. Araştırmalar sırasında Profesör Bender bazı olaylar yaşadığını söylüyor. Bender'ın ifadesine göre mutfakta şekilleri incelediği anda birisi boynuna dokunmuş ve bu olay 4 kez tekrar etmiş. Sonra da arkasından bir gölge geçip kaybolmuş. Bunun üzerine Bender bu olayla daha yakından ilgilenmeye ve araştırmalarını genişletmeye karar veriyor. Mor ötesi ve kızıl ötesi ışınlar altında her şeyi inceliyorlar. Fakat en ufak bir ize rastlayamıyorlar. Olayın sırrı bir türlü çözülemiyor. Sonraları olaya farklı bakış açıları getiriliyor. Daha bilimsel olarak ele alınmaya başlıyor. Ve yüzeydeki kimyasalların ışığa tepki vermesi sonucu oluştuğu düşünülüyor. Fakat bu da sadece düşünce olarak kalıyor. Net bir şekilde ispatlanamıyor. Olaya paranormal açıdan bakanlar ise olayın bir şekilde Maria ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Çünkü bu şekillerin Maria varken oluştuğunu düşünüyorlar. Maria'nın düşünce gücüyle hislerini etrafa yansıtabildiğini ve bu şekillerin de o yüzden çıktığını düşünüyorlar. Birkaç kez de bununla ilgili deneme yaptıklarında bu konudaki görüşlerine daha çok bağlanıyorlar. 2005 yılına gelindiğinde ise Maria 85 yaşındayken vefat ediyor. Tüm paranormalciler olayı Maria'ya bağladıkları için artık şekillerin oluşmayacağını düşünüyor ve bunu belgelemek için bir deney daha yapıyorlar. Evin her yerini kumaşla kapatıyorlar ve tekrar özel sıva ile duvarları ve zeminleri kaplıyorlar. Bir süre bu şekilde evi mühürleyerek bekliyorlar. Çoğunluk artık yeni bir yüz oluşmayacağını düşünüyor. Fakat kumaşları kaldırdıktan sonra yüzler eskisinden daha net bir şekilde belirmeye devam ediyor. Ve bu şekiller zaman geçtikçe daha farklı yüzlere dönüşüyor. Resimlerin seneler halindeki farklarına bakıldığında bazılarında gençleşme olduğu, bazılarında ise yüzün değişip başka bir yüze dönüştüğü görülüyor. Araştırma ekipleri şuna emin oluyor ki bu olaylarda hiçbir hile ve aldatmaca yok ve bu olay
100 yılın parapsikolojik olayı. Hikayemiz buraya kadardı. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşça kalın.